Hayat, kimi zaman önümüze öyle duvarlar koyar ki sanki ilerlemek imkansızdır. Sanki gökyüzü kapanır, yıldızlar görünmez olur. Ama işte bazı insanlar vardır, o görünmez yıldızları bile parlatmayı başarır. Bugün sana kendi karanlığından bir evren yaratan bir adamın hikayesini anlatacağım. Bu, yıldızlara elleriyle dokunamasa da zihniyle keşfeden bir insanın yolculuğu. Stephen Hawking. Bir bedenin esir alamadığı sonsuz bir zihnin destanı. Stephen 1942 yılında İngiltere'de 2. Dünya Savaşı gölgesinde dünyaya geldi. O yıl büyük bilim insanı Galileo'nun ölümünün 300. yılıydı. Sanki kader yeni bir yıldızı bilim dünyasına armağan ediyordu. Çocukluğu kitapların arasında geçti. Ailesi alışılmışın dışındaydı. Sessiz yemek sofralarında herkes kitap okurdu. Çocuk Stephen bile. Bir gün annesiyle yürürken gökyüzüne baktı ve sordu. Evrenin bir sonu var mı? O küçücük yaşında bile gözleri görünmeyeni arıyordu. Okulda öğretmenleri parlak ama tembel derdi. Arkadaşları ona Einstein lakabını taktı. Çünkü başka çocuklar oynarken o gökyüzünün sırrını çözmeye çalışıyordu. Daha lise yıllarında kendi saatini yaptı. Çünkü evreni anlamanın yolu zamandan geçiyordu. Belki o zamanlar kimse farkında değildi. Ama bir gün zamanın bile sınırlarını zorlayacak bir adam olacaktı. Cambridge Üniversitesi'nde fizik eğitimi alırken geleceğe dair büyük hayalleri vardı. Onun için evrenin sırları sadece teorilerden ibaret değildi. Bir tutku, bir yaşam sebebiydi. Ama genç yaşta vücudunda ufak tuhaflıklar başladı. Basit adımlar bile zorlaşıyor, kalemi düşürüyordu. İlk başta bunu umursamadı. Kim olsa umursamazdı. Ama düşüşler sıklaştı. Kelimeler ağzında yavaşlamaya başladı. Doktor kontrolleri geldi. Uzun, sessiz bakışmalar. Sonunda korkulan gerçek ortaya çıktı. ALS. Amansız, ilerleyici, ölümcül bir kas hastalığı. Ve doktorların soğuk cümlesi. Sadece 2 yıl ömrünüz kaldı. Hayatının bağrında tüm hayalleri önünde dizilirken bir çırpıda hepsi karanlığa gömüldü. Bir an dur. Sen olsaydın ne yapardın? Pes mi ederdin? Yoksa karanlığın içinden yıldızlar mı arardın? Stephen karanlıkla savaşmayı seçti ve sadece savaşmadı, onu aydınlattı. Hastalığı hızla ilerledi. Adım adım vücudu iflas ediyordu. Ama o her gün yeni bir evren keşfediyordu zihninde. En karanlık köşelere yöneldi. Kara delikler, evrenin en büyük bilinmezlerinden biri. İlginç bir ironi değil mi? Bedenindeki her şey çökerken o yok oluşun içindeki sırları çözüyordu. Ve bilim dünyasını sarsan o keşfi yaptı. Kara delikler bile tamamen kara değildir. Işık sızdırırlar. Stephen Hawking bize şunu öğretti. Yok oluşun bile umudu vardır. En karanlık anlarda bile ışık bulunur. Hastalığı ilerledikçe sesini de kaybetti. Ama teknoloji ona bir mucize sundu. Bilgisayarlı ses cihazı. Soğuk, mekanik bir sesle dünyaya seslenmeye başladı. Ama o ses milyonların kalbine dokundu. Kitabını yazdı. Zamanın kısa tarihi. 50'den fazla dile çevrildi. Sadece bilim anlatmadı. Yaşamı anlattı. Umudu anlattı. Konferans salonlarında insanlar ağlıyordu. Çünkü orada sadece bir bilim insanı yoktu. Orada insan ruhunun sınır tanımayan gücünü anlatan bir kahraman vardı. Hawking şöyle demişti. Eğer hayat sizi zorluyorsa, bu hayatta başaracak bir şeyiniz var demektir. Bu yalnızca bir cümle değil, tüm yaşamının özeti. Stephen Hawking 2018'de yıldızlara karıştı. Ama o zaten yıllar önce yıldızlara ulaşmıştı. Onun mirası yalnızca bilim kitaplarında değil, her kalpte, düşünen her insanda, her umutsuz anda saklı. Hawking bize yaşamla ilgili en önemli dersi verdi. Beden sınırlıdır ama zihin asla. Bugün sen ne kadar zor durumda olursan ol, unutma. İçindeki ışık hiçbir zaman sönmez. Karşılaştığın her karanlık içinde ışık taşır. Belki yollar kapanıyor gibi hissediyorsun, belki yıldızları göremiyorsun ama Stephen Hawking'in bize öğrettiği gibi evren genişliyor, sen de genişliyorsun. Eğer bu hikaye içindeki gücü hatırlattıysa Sesli Öğreti kanalına abone olmayı unutma. Çünkü burada her gün kendi yıldızlarını keşfetmen için seni bekliyoruz. Unutma, evren sonsuz,
Ve sen evrenden farksızsın.